Merhaba dostlar, ben Gökhan Günüzap. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Hintlerin yeni kümesinin temeli atıldı. Alt taban hazır şu anda. Kendim yaptım babamla beraber. Bugün biraz yorgunum. Böyle sürçülisan edersem kusuruma bakmayın. İsterseniz buradan da bir civcivlere geçip bir civcivlere göz atalım. Çünkü fırlamalar 10 günlük oldular ve kavga dövüşe başladılar. Oradan Elnur kardeşimizin istediği videoyu yapmaya devam edelim. Gel bakalım. Bunlar da biraz yaralanmışlar ya. Biraz erken tuttular. Her zamanki gibi 10 günlükler ama bayağı bir sıkıntılı büyüyorlar bizim hayvanlar. Çünkü her zaman söylerim, seçme yavrudan alınan civcivler daha yüksek kaliteli olur. Bakın bunun omuzu yara. Diğerlerinin yüzlerinde, ibiklerinde, olmayan ibiklerinde bariz işaretler var. Sağlıkları falan gayet yerinde ama tuttukça yoruluyorlar. Mesela bir olay başladı mı burada, o olayın devamı bunları yoruyor. Küçük oldukları için aslında normal de. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Tekrar merhaba dostlar. Bu şortlarda benim omuzumda olan Paşa. Kendi yavrum. Benimle arası çok iyi, çok güzel, çok tatlı bir yavru. Şimdi civcivlerin başında video çektim de az önce. Orada pek fazla konuşmak istemedim. Orada ışık kötü. Şöyle bir şey söyleyeyim. Benden civciv, tavuk, horoz isteyenler var. Sağ olsun. Herkes baş tacı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Demek ki hayvanlar beğeniliyor, dikkat çekiyor. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın gördüğünüz hayvanlar 10 günlük. 10 günlük hayvanlar bile kendi içlerinde hiyerarşi mücadelesi veriyorlar. Yani birilerini didiklemeden duramıyorlar. Bizde her sezon böyledir. Seçme hayvandan alınan yavruların geneli böyle olur zaten. Kaliteli olur. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın ben bu kadar emek, bu kadar zaman, hani geçmişten gelen bir şey var. Bir sürü yediğim kazık var. Tamam mı? Yani kendi hayvanımı ben elimden çıkartmam. Bilsem ki dünya yıkılacak, yine kendi hayvanımı ne yapmam? Elimden çıkarmam. Kimseye vermem, kimseye emanet vermem. Benim bir şirketim yoktur. Alacak olursam parayla alırım. Verecek olursam keser yerim. Yani benim stratejim budur. Aynı zamanda mesela İzmir Aydın tarafında bir horozla, şu anda horoz sahibiyle anlaşmaya çalışıyoruz. Bir horozumuz daha gelecek dışarıdan. Yine parayla alınacak. Yani elimden geldiği kadar parayla satın alırım ve satmam. Ben bunun gelirinde değilim. Küllü tavuğumu tanıyorsunuz. Bu tavuğum yine sürüyle geçinemiyor. Problemler yaşıyorum kendisiyle. Bu ballının aynı zamanda annesi. Şurada çok tatlı bir kızımız var. Bu da yurt dışından gelenlerin kardeşi. Bunların iki kardeş, ikisini bir araya çıkaramıyorum. Bakın bunun ayağında bir sorun var. Bunlar bir mücadele verdi, sakatladı. Bunu ayağını bağladım, iyileştirdim. Lakin diğer hayvanlarla çıkaramıyorum. Yine bu grubun hepsi kafeste kalan grup. Elnur kardeşim, sana öncelikle selamlar, saygılar. Buradan Azerbaycan'a, Can Azerbaycan'a selamlar, saygılar, sevgiler. Bu arada Azerbaycan bizim izlenmemizde 2. sırada olan ülke. Can dostlarımız, can kardeşlerimiz, herkese selam olsun buradan. Bana yönelttiğin soru hakkında sana şöyle bir cevap vereyim. Soyu doğru ve bilinçli şekilde sürdürmek istiyorsan eğer, yapılması gereken en önemli şey mesela çıkma eşleşmelerden, rastgele eşleşmelerden kaçınmaktır. Tamam, burada amaç mesela kan hattını korumak ve işimizi bilinçli olarak yapmaktır. Doğru eşleşmeler yani. Mesela çıkma eşleşme nedir dersen bana, çıkma eşleşme 10 yavrudan birinin tutmasıdır. Tamam mı? 10 yavrudan biri tutuyorsa bu eşleşmeden kaçılması lazımdır. Mesela rastgele eşleşmede şudur. Çıkan iyi yavrunun babasının bilinip annesinin bilinmemesidir. En önemlisi ise kuşlarda olduğu gibi aynı batın eşleşmelerden de kaçınılması. Mesela horozlar, tavuklar uçmayan kuş ırklarıdır. Mesela bunu iyi araştırırsanız bazı bilgilere vakıf olursunuz. Şimdi soy koruma işleminde en önemli olan tavuktur. Her zaman söylüyorum.
Tavuk tarla gibidir abi, bak unutmayın. Ne ekerseniz size onu verir. Mesela bana göre tavuk %60'tır, horoz %40'tır. Bu yüzdeler insanlara göre değişir. Kimisi der ki horoz %20'dir. Aslında horozun %20'den fazla bir etkisi var hayvanlar, tavuklar üzerinde, ama tavuk şöyle bir şey diyelim, yüzde de olmasa tavuk baskındır. Tamam mı? Mesela kan korumada tavuğun asaleti ve damarı nereden geldiği çok önemlidir. Eğer horozunun kanını korumak istiyorsan. Tamam mı? Bir horoz ve bir tavuğun altından düşen yavruları denedikten sonra, mesela patentledikten sonra kuşlarda da olduğu gibi yapabilirsin. Birinci batının yavrularını ikinci batının yavrularıyla çapraz eşleştirebilirsin. Bunda hiçbir sakınca yoktur ve bu süre gelerek devam eder. Birinci batının horozu seçilir. Burada damızlık vasfı olan horozların seçilmesi çok önemlidir. İkinci batının da tavukları seçilir. Yalnız bu rastgele değil. İkinci batının yavrularının da damızlık vasfı taşıması lazım. Mesela ilerleyen eşleşme sürecinde ebeveynlerden biri eksikse anneyi oğula, kızı babaya vurabilirsin. Kuşlarda da olduğu gibi aynı batının eşleşmelerinden kaçmak. Mesela bir tavuk, bir horozun varsa çapraza giriyorsun ya. Birinci batın, ikinci batın, üçüncü batın, dördüncü batın. Bu şekilde çapraza giriyorsun ya. Mesela bir yerde sıkışırsın. Dördüncü çaprazlamadan sonra da mesela iyi kan hattına sahip, iyi bir damardan gelen yine aynı prensiplerde çalışan, aynı titizliklerde çalışan, senin hayvanlarınla kan bağı olmayan bir tane tavuk katabilirsin araya. Bu da sana kan değişikliği yaratır. Bu da çok pozitif bir şeydir aslında. Çapraz eşleşmelerde fazla da sıkıştırmamak lazım. Tek tavuk varsa. Bu çalışmaların sonucunda da mesela her yavrunun birbirinden güzel olması çok önemlidir. Doğru ebeveyn seçimi yine burada gerçekten işe kalite katar. Aldığın bir batın yavrunun birinin güzel olması. Mesela sadece içerisinden bir tane horoz çıkar güzel. Tamam mı? Bu işlerin doğru gitmediği anlamına gelir. Ama bir batın yavru alırsın. Horoz ve tavukların birbirinden güzel olması bu işlerin daha iyi gittiğini anlatır sana. Yani aldığın yavrulara, hayvanların altından dökülen yavrulara da dikkat edeceksin. Deneyeceksin, tecrübe edeceksin, bakacaksın, göreceksin, onaylayacaksın. Ona göre işlemler yapacaksın. Ama aynı batını çakıştırma. Birinci batınla ikinci batını çakıştır. Deneyerek, görerek. Rengine, tipine, desenine göre değil. Oy. Dostlarım, umarım video faydalı olmuştur. Benim çok çalışmam lazım. Kümesi bir an önce bitirmem lazım. Onun için ben çalışmaya gidiyorum. Size iyi seyirler diliyorum. Selametle kalın. Sevgiler, saygılar. Tekrar sorunları olan arkadaşlar olursa bana ulaşabilirler. Her dostumuzun sorusunu, her dostumuzun sorununu halletmeye çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gel bakalım. Aferin benim güzel oğluma. Gel. Aferin paşama. Gel. Aferin benim akıllı oğluma. Gel. 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 Oy benim güzel oğlum. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere. Saygıyla selamlıyorum sizleri. Selametle kalın. Ben çok yorgunum. Ayakta duramıyorum. İyi seyirler dilerim size. Görüşmek üzere.